Efendim Nur Viral'le Sen İstersen özel sağlık köşemizde bugün çok kıymetli bir doktorum sorularınızı yanıtlamak üzere canlı yayında. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı doçent doktor Ahmet İnanır. Hem diz ağrılarını hem bel ağrılarını hem de boyun fıtığını konuşacağız. Bel fıtığını konuşacağız ama önce tabii dizlerle başlamak istiyorum. Sevgili hocam özellikle diz ağrılarında, bel fıtığında da ameliyatsız tedavi yöntemlerinden bahsedeceğiz bugün. Her dizi ağrıyan mutlaka tedavi ettirmeli midir? Yoksa bunun evde kolayca yapabileceği, alacağı bir önlemle diz ağrısını geçirebilir mi? Şöyle, yani siz dizden gelen bir ağrı şeklinde bir belirti duyuyorsunuz. Ama bunun neye ait olduğunu bilemeyiz. Belki menisküs yırtığı, belki kireçlenme, belki diz kapağı, belki çapraz bağ, belki bursit bilemediğimiz için. Yani farklı hastalıklar mı ortaya böyle çıkar? tabii yani ağrı olarak çıkıyor dizden ama insan hasta olarak bunu anlayamaz. Ağrıyı hisseder. O yüzden de o ağrının sebebini öğrenip önce bir doktora başvurup öğrenir. Sonra işin büyümesini engellemiş olur. Orada yılanın başı küçükken ezilmiş olur. Şimdi bu diz ağrısı genelde ileri yaşta görülse de artık maalesef genç yaşlarda da diz ağrıları, dizlerden gelen o sesler, diz kireçlenmesi çok fazla görülür oldu. Şimdi diz kireçlenmesi başladıysa erken tedaviyle döndürülebilir bir şey mi? Yani engellenebilir ve ileri safha yani ameliyatlık olması engellenebilir mi? Tabii engellenebilir. Yani o yüzden diyoruz iş küçükken biz evre 1, evre 2'de tedavi çok daha kolayken evre 3'te, evre 4'te gittikçe zorlaşmakta. Yani cevap azalmakta evre ilerledikçe ve tedavi şansı da seçenekler azalmakta. Yani siz evre 4'te evre 1'e uyguladığınız tedavilere uygulayamıyorsunuz. Ve rejenerasyon yani yenilenmeye cevap evre 1'de yani işin hafif döneminde çok daha iyi oluyor, mükemmel oluyor hakikaten, harika oluyor. Dizden gelen her ses kireçlenme midir? Hayır. Bu dizin içinde sıvının açılma sesleri, nitrojen sesleri duyulabiliyor ama ağrı olmuyor bunlarda. Ağrı varsa mutlaka nedenini araştırmak lazım. Dediğim gibi yani ağaç yaşken eğilir. O yüzden de iş küçükken düzeltirsek başarılı sonuç elde ederiz. Ve hastaları da şu var, evre 1'de 2'de basit tedavilerle geçiştirmeyelim. Daha iyi tedaviler hastamıza sunalım, yapalım ki başarıyı artıralım. Hiçbir tedavi %100 değil. O zaman biz en mükemmel tedaviyi oraya koyalım veya yapalım ki hastanın evre 3'e, 4'e gitmesini engelleyelim. Şimdi tıp o kadar ilerledi ki özellikle diz ağrısı çekenler ya biz işte artık bu yaşa geldik yapacak bir şey yok. Hani ağrılar bizim kaderimiz diye düşünüyorlarsa ekran başındaki sevgili büyüklerim böyle değil artık. Tıp çok ilerledi. Evet. Hiçbir ağrı sizin kaderiniz değil. Lütfen şu anda bize Nur Viral'le Sen İstersen özel sosyal medya hesabımızdan özellikle diz ağrıları ve bel ağrıları ile ilgili sorularınızı sorun. Hocam tek tek cevaplayacak. Şimdi neden bunun tedavisinden kaçıyoruz? Bize öğretilen bir şey var. Sanki dizinde bir problem varsa ilk ve son çare ameliyatmış gibi. Halbuki böyle değil mi? Değil tabii. Yani şöyle ameliyat da son çare değil ki zaten. Ameliyat olan hastaların bir kısmı çare bulamıyor. En son çare diye gidiyorsunuz ama apışıp kalıyorsunuz. Bu da olmuyormuş diyorsunuz. Bir kısmında gerçekten iyi oluyor ama bir kısmı eskisini arayanlar var. İdare ediyorum hocam, ağrım hala var ama idare ediyorum. Ameliyat yapılmış hasta. Ama o yüzden bel fıtığında da, boyun fıtığında da, dizde de, kalça ekleminde de son çare diye bakmamak lazım. Son başvurulacak yöntem olarak bakabiliriz. Ama her zaman çare olmuyor. Yani şu var, doğru tedavi uygulanırsa protez ve ameliyat olmayabilir. Olmasınlar zaten. Onu istiyoruz. Biz burada evre 3 ve 4'te hastalarımızı kurtarabildiğimiz kısmını en azından kurtaralım. Çünkü anesteziden ölüm riski var, emboli atma riski, felç olma, akciğer emboli atma riskleri var. Veya diz enfeksiyonu, osteomiyelit gelişince protez takılan dizin işi hakikaten ciddi bir süre ızdırap verici oluyor. Hastalarda böyle depresif, anksiyete gelişiyor. Hakikaten başarılı olamıyorsunuz yapsanız bile protezi.
Şimdi ameliyatsız tedavi yöntemlerini konuşurken seyircilerimizin de sorularını yanıtlamak istiyorum. Aylin Hanım diyor ki hocam dizimde 4. evre kireçlenme var. Hidrojel tedavisini araştırdım ama bazı doktorlar diyorlar ki bunu yaptırırsan daha sonra ilerlerse ameliyat olamazsın. Bu doğru değil. Hakikaten yalan bir ifade. 15-20 dakikasını alır protez yapacak doktorun. Eğer hidrojel başarılı olmazsa. Onu temizlemek, sıyırmak 15-20 dakikasını alır. Eğer erken yapılmışsa 5-10 dakikasını alır. Erken evredeyse. Çok uzun yıllar geçmişse 15-20 dakika. Böyle korkutmaya gerek yok. Biz aslında geçen bana işte cumartesi günü bir kongrede bir sunum yaptım. Oradaki bir dahiliyeci arkadaşımız, bir hoca onu sordu. Hocam sizde bir basamak tedavisi yok mu? Dizde, belde, yani önce şunlar uygulanacak, sonra bunlar uygulanacak diye var. Ama uygulamada yok maalesef. Eksik kalıyor. Bir kısım arkadaşlar buna dikkat ediyor ama bir kısım arkadaşlar direkt protez diyor veya direkt radyo frekans diyor. Halbuki önce biz daha komplikasyonu az tedavilerle başarıyı sağlayalım. Zaten bu radyo frekans diğer tedavilerden üstün bir tedavi değil. Veya dizde protez evet en son başvurulacak şey ama %100 başarı şansı sunmuyor. O yüzden biz burada geri adım atıyoruz. Biz protez takılmadan hastalarımızın bir kısmını en azından kurtaralım. Bunu istiyoruz. Şimdi bu bahsettiğiniz hidrojel yöntemi yeni nesil bir tedavi yöntemi. Evet. Hastaların da yüzünü güldüren bir tedavi yöntemi. Tabii çoğu hastanın yüzünü güldürüyor. Önce aslında Evet. ekran başındaki seyircilerimize bunu anlatalım bence. Ameliyat olmak istemeyen ve hastalığına ameliyatsız bir şekilde çözüm bulmak isteyenler buyurunuz efendim hidrojel tedavisini hem ekrana getirelim, hocam da bize tek tek anlatsın. Evet. Bakın hidrojel nasıl yapılıyor? Hem görselini getiriyoruz hem hocamın anlatımıyla kafamızda şekillendiriyoruz. Hastalarımız burada bize soruyor, hocam mavi mi bu? Hayır, şeffaf bir şey. Orada görünür olsun diye mavi boya katılmış orada. Şimdi bu dize enjekte edilen sıvıdan mı bahsediyorsunuz? Hidrojelden bahsediyorum. Yani hidrojel gibi, kitozan gibi tedavileri mecburen ekranda göstermek için mavi boya boyanmış. Evet. O yüzden burada ne yapılıyor? Hidrojelin özelliği şu, poliakrilamit olan hidrojeli kastediyorum burada hidrojel olarak. Çünkü hidro su demek, jel de jel demek. Her şey hidrojel o açıdan. Ama poliakrilamitin yaşam ömrü uzun dizin içinde. Ve kıvamı daha yoğun. Sonra kitozan geliyor. Kitozan 1 yılda bir yapılması gereken bir tedavi. Hasta bunu çok istemiyor çoğu hastamız, talep etmiyor. Daha uzun süreli kalıcı şeyler istiyor. Biyopolimerler var bunların veya ekstraselüler matrix uygulamalar var. Ama evre 4'te çok yapmıyoruz onu. Evre 3'te, evre 2'de yapıyoruz onları falan. İşte burada hangi jeli, hangi evrede yapmanız gerektiğine iyi bilen bir hekimin karar vermesi lazım. Siz şimdi evre 4'te hyaluronik asit yapmanın hiçbir manası, genel olarak tecrübemiz bu yok. O yüzden daha kuvvetli jeller koymak zorundayız. Peki bu ekranda gördüğümüz hidrojel tedavisi, Evet. Bir iğneyle dizin içine giriyorsunuz. Dizin içine giriyoruz. Bir jel enjekte ediyorsunuz Aynen. içerisine. Hangi evrede uyguluyorsunuz? Evre 3 veya 4 için indikasyon almış Hasta bir için jel bu. belirtileri neler? Evre 3 Yine ağrı, yürüme zorluğu, bazı hastalarda kıtırtı sesi. Ama hastaları otururken veya yatarken güzel, çok iyi rahatlatan bir şey. Kilolarını veren hastalarımızda da ciddi başarı sağlıyor. Ve yapıp hemen kaldırdığımızda o etkiyi hasta o anda yaşıyor. O hastamıza biz onu söylüyoruz. Bakın lütfen bunu böyle götürebilmek için siz dediklerimizi yapın, kilonuzu verin. Dizinizi fazla zorlamayın, dizinizin üzerinde uzun süre fazla durmayın gibi. Ameliyathane ortamında mı yapılıyor yoksa Hayır, muayenehane ortamında gayet rahatlıkla yapılıyor zaten. Diz enjeksiyonları muayenehanede yapılıyor. Yani ameliyathanede ekstra enfeksiyon riski var. Oranın mikropları daha dirençli. Peki acı ağrısızı var mı? Yok, kalçaya iğne yapılır gibi hakikaten. Dizin deliği var. O delikten yapıyoruz biz. Veriyoruz, kaldırıp yürütüyoruz. Hasta o an fark ediyor yürüyünce. Hemen hasta ağrıdan ve Hemen. yaşadığı zorluktan kurtuluyor mu? Aynen. Tekerlekli sandalyeyle bile gelse rahatlıkla kaldırıyoruz, yürütüyoruz Peki hastayı. bunu sağlayan ne? Yani hidrojel Şöyle, uygulanır uygulanmaz. Jelin Bu diz arasındaki o
sürtünme baskısını mı azaltıyor? Kıkırdak gittiği için kemik kemiğe temas ediyor, sürtünüyor da. O jel o iki kemiğin arasına giriyor ve yastık görevi görüyor. Orada bir süspansiyon etkisi. Daha böyle yumuşak temas sağlıyor hastaya veya değmeyi engellemeyi hedefliyoruz orada Peki, ki kalkınca da vücudun hissediyor. başka bir yerine sızar mı? Mesela dize Yok. uyguladığınız bu Hayır. hidrojel. Yok. Yani şu suyun bakın şunun kapağının tamamen kapalı olduğunu düşünün. İçine su koyduk. Onu çevirsek de etsek de buradan sızmaz, gitmez bir yere. Aynı dizin içindeki kapsül dizin çevresini tamamen Allah öyle yaratmış ki hakikaten tamamen kaplıyor ve dizin içindeki sıvı dışarı çıkamaz. Yani dize hapsoluyor. Evet. Yani suyun içinde kalsa bir insan dizin içine su çekemez o kapsülden. Öyle Peki bir şey. hocam bu yabancı bir madde. Yani şu anda siz gerçi söylediniz yani ekranda seyirci daha iyi anlasın diye onun rengi mavi. Aslında sıvı ve böyle renksiz bir madde. Evet, tabii. Ama vücut için yabancı bir madde. Alerji etkisi olabilir mi? Sadece hani o tip bir etki olursa alerjik bünyeli insanlarda olabilir bu. O zaman sinovid gelişebilir. Dizin içinde ödem oluşabilir. O ödemi de kurutma tedavisi yapmamız gerekiyor. Oradaki poliakrilamid o verdiğimiz 6 cc'nin içinde çok az bir miktar. %2, 100 cc olsa 2,5. Yani şu kadar bir alanda şöyle metre olarak 1 metre olsun. Şu kadar bir alanı hidrojel. Yani gerisi tamamen su. Herkese Kitozanda da uygulanır mı öyle peki? su. Nasıl? Herkese uygulanır mı? Herkese uygulanabilir tabii. Yaş önemli mi burada Diyabet de mesela? olsa tabii 100 yaşından herkese uygulanabilir. Ama gençleri olunca biz gençlerde o tamir edici tedavileri daha ön plana alıyoruz. Niye şimdi Ama özellikle bunu soruyorum hocam, evet. herkese uygulanır mı diye. Şimdi bizi izleyenler arasında belirli bir yaş üstünde olup da ya artık hani bu yaştan sonra dizimi niye ameliyat ettireyim? Diyenlere- Ameliyata ne gerek var diyenler varsa vallahi o ağrıyı çekmeye de gerek Çekmeye gerek yok, gerçekten yapıyoruz. 95, 100, 110 yaşına bile yapıyoruz, yaptığımız var. Yapılıyor zaten. Kalp hastalığı, böbrek hastalığı, şeker hastalığı, tansiyon hastalığı veya inme geçirmiş hastalar, Parkinson hastaları, Alzheimer hastaları. Yani hastalık bunun uygulanmasına engel değil. Ömrü ne kadar peki? 10-15 yıl kadar ömür biçilmiş bu konuda. Doğada 100 yıl yaşayan bir madde ama vücut dizin içinde 10-15 yıl kadar yaşar deniyor. Yani bugün yaptırdık, bizi 10 yıl boyunca Orada yaşar o, evet. İdare Ölmüyor. eder. Ama kitozan dediğimiz şey bir yıl içinde makrofajlar onu yok ediyor, oradan kalkıyor. O yüzden yeni koymanız gerekiyor bir daha. Şimdi Murat Bey'in bir sorusu var. Ekran başında bizi izleyen Murat Bey, geçmiş olsun. Benim de dizim ağrıyor diyor. Diz protezi olan bazı kişilerin hala ağrı çektiğini görüyorum. Ameliyat da kesin çözüm değil galiba hocam Evet, diyor. öyle maalesef. Hani bir kısım hastada iyi çözüm oluyor. Ama mesela geçen gün bir hastamız geldi. Hocam dedi 6 ay işte ızdırap çektim. Buna adaptasyon, uyum döneminde çok ızdırap çektim. 3 yıl iyiydim. 3 yıl sonra gene başladı ağrı. Şimdi hoca diyor ki tekrar protezi değiştireceğiz diyor. İşte bir sürü sıkıntı var. Yani herkeste ne şu tedavi 15 yıl, 20 yıl gider, ne şu tedavi 10-15 yıl gider. Yani o yüzden hastaya bakım, takiplerini mutlak suretle yapmak lazım. O maddenin veya protezin eksik kaldığı yerlerde ek tedavi protokolleri, yani kombine tedaviler eklemekte çok fayda var hastalara. Diz için kaç çeşit tedavi yöntemi var? Çok var, yani 10 yani jel olarak 10 tane sayabilirim hakikaten. Mesela Proloterapi, sizin uyguladığınız, şunu mesela ekran başındaki hastalarımıza söyleyebilir misiniz? İşte Star TV'nin şu anda bizi izleyen ve diz problemi çeken seyircilerine sesleniyorum. Benim uyguladığım şu kadar tedavi var Evet. ve hastaların yüzleri bu tedavilerle gülüyor. erken evre 1 ile 3 arasındaki evre 1, 2, 3 buraya kadar kök hücre, egzozom, matrix veya proloterapi, nöroproloterapi, pit tedavisi, nöral terapi, osteopati, manuel terapi, kayropraksi, kuru iğneleme gibi bu tip birçok tedavi uygulanabiliyor. Ancak şu var, evre 4'e geldiğimizde kök hücre saf dışı oluyor mecburen. Siz orada ya protez yapacaksınız evre 4 hastaya ya da hidrojel veya kitozan türü bir şey yapacaksınız ki hastayı en azından daha iyi bir hayat sunalım. Mükemmel bir hayat sunduklarımız da var ama herkes de mükemmel olmuyor. Ama eskiye göre daha iyi olmak bile insan için konfor açısından mükemmel bir şey.
Selma Hanım 45 yaşında olduğunu söylemiş. Dur Viral'le sen istersen özele göndermiş olduğu mesajında. İleride de protez olmak istemiyorum Nur Hanım diyor. Çok haklısınız. Şimdi hocamın bahsettiği kitosan ve az önce bahsettiğiniz o bize sıvı enjekte edilenin adı neydi? Ekstraselüler matrix, kök hücre, egzozom o yaşta uygulanabilir. Yapılabiliyor mu? Tabii bu yaşta 45 yaş için yani protez zaten düşünmeyiz. Çünkü protezi 45 yaşında yaparsanız 60'ı geçerken bir daha yapılacak. Ondan sonra 75 üstünde 80'e doğru falan bir daha yapılacak. O yüzden hastaya yapılacaksa bile protez hayatında bir kez yapılmalı. İkinci tekrar yapılmamak üzere bir plan yapılmalı. En kötü şey şu. Genel olarak da arkadaşlarımızın bir kısmı şu. Ya diziniz protezliğe yaklaşmış ama ileride yaparız fikri hiç doğru değil. O hastayı ileride yapılmayacak hale getirelim. Kilosunu verdirelim, kök hücresini, egzozomunu, matriksini, kitozanını gerekirse yapalım. İleride protez olmayacak gayret içinde olalım. Bu daha mantıklı ve akla yatkın. Evet. O yüzden ben de dahil yaptım. Başka arkadaşlarımdan da kendilerine koruma tedavisi yapanlar var ki ileriki yıllarda diz kireçlenmesi nedeniyle sorun yaşamayalım diye önceden tedbir aldık. Evet. Valla ben de sizin sosyal medyanızı çok yakından takip ediyorum. Kıymetli hocam doçent doktor Ahmet İnanır sosyal medyasında güzel bilgiler de paylaşıyor. Özellikle sağlığını elinde tutmak isteyenler takip etsinler. Faydalı yerler takip edelim. Hep gerçekten bize iyi gelecek kişiler, iyi gelecek sayfaları takip edelim. Şimdi bizi takip edenler, şu anda bizi izleyenler arasında aman dikkat edin, şunu yaparsanız diz sağlığınıza çok zarar verirsiniz diyeceğiniz ne var? Sizce neyi söyleyeceğim ilk etapta? Çok şaşıracak sevgili seyircilerimiz. Kiloyu söyleyeceğim değil mi? Yani ilk doğru. bu. Bir de bir şey daha söyleyeceksiniz. Aslında vücuda çok faydalı ama kilo verken yaptığımız zaman çok zararlı. Evet. Yürümek mi? Yürümek tabii kiloyla yürümek aslında dize zararlı. Bele de zararlı. Kiloyu verip yürüsünler. O zamana kadar ne yapalım hocam diyorlar. Simitlerini taksınlar, havuza gitsinler. 3-4 saat havuzda simitlerini takıp yüzme bilmelerine de gerek yok. Ve yürüsünler kilolarını verinceye kadar hem bellerini kurtarırlar, hem kilodan kurtulurlar, hem dizlerini kurtarmış olurlar. Yani. Hiç bak yürümenin bir hastalığı tetiklediğini bilmiyordum. Siz de duydunuz. Maalesef yani. öyle. Eğer yani. kilon varsa, aşırı kiloyla yürüyorsan dizlerine aslında fayda yerine zarar veriyoruz kesin. Yani, evet. Şimdi bel ve boyun fıtığına da geçeceğim. Lütfen sorularınızı göndermeye devam edin sevgili seyircilerimiz. Ekran başında bizi izleyip de ağrı çeken kimse kalmasın inşallah. Herkes o ağrılardan kurtulsun. İnşallah. Çünkü hep söylediğim bir şey var ya, insanın ağrısı neredeyse canı orada atıyor. Evet. Bu bir diş ağrısı, bel ağrısı, boyun ağrısı. Ama çok şükür ki tıp o kadar ilerledi ki ameliyatsız tedavi yöntemleri hastaların yüzünü güldürüyor. Evet. Bunlardan bir tanesi de diz hastalıklarında konuştuk. İşte kitosanı konuştuk, hidrojeli konuştuk. Diğer tedavi yöntemleri var. Egzozom konuştuk. Peki menisküs yırtıklarında da bu tedavileri yapıyor musunuz? Menisküs yırtıklarında hidrojel yapmıyoruz. Menisküs yırtıklarında kök hücre, egzozom, ekstraselüler matrix desteği, skafold bunun üzerinde artık çok vurguluyoruz. Tek yöntem out. Yani tek yöntem yetersiz, çoklu yöntem in. Çoklu yöntem tercihe şayan olmalı. Yoksa yetersiz bir şey koymuş oluyoruz. Tekin hani bir el bakın ses çıkarmıyor ama iki el olunca ses çıkarıyor. Evet. Peki menisküs ameliyatı olmadan tabii. Yani yırtık varsa ameliyat olmadan iyileşmek mümkün mü? Şöyle bakın 40 yaşın altında biz menisküs yırtığı minimal az değilse biraz ileri ise dikilmesini kesinlikle ortak görüş olarak öneriyoruz. Üzerine kök hücre yapılmasını öneriyoruz. Doğrusu bu ama şu var 40'ın üstünde dikilmiyor zaten. O yüzden kök hücreli, egzozomlu, ekstraselüler matris, skafold desteği, iskelet desteği de koymakla menisküsü PRP'den çok daha veya sadece kök hücreden çok daha ileri düzeyde iyileştirebiliriz. Kök hücre tercihini ne yapalım? Eskiden karın yağı kök hücreyi çok tercih ediyorduk. Orada lubrikasyonu sağlayan yağ da koyuyoruz mekanikte. Ama kemik iliği kök hücrede BMP2 ve BMP7 diye iki tane kıkırdağı ve menisküsü iyileştirici madde var orada ve onun tercihi eklemde daha başarılı sonuçlar ürettiğini görüyoruz tecrübi olarak. Peki. Evet. Şimdi son sorum menisküs ve işte kalça kireçlenmesiyle ilgili.
Aynı zamanda bize ulaşan seyircimizin sorusu bu. Bir doktor ameliyat şart demiş, başka bir doktor da beklemesi gerektiğini söylemiş. Bu hasta için de en yorucu şeylerden bir tanesi. Şimdi diyor ki hangi durumda kalça protezi gerçekten kaçınılmaz olur? Şöyle, şimdi kalça protezinden önce avasküler nekroz diye bir hastalık var kalça için. Burada kortizon kullananlarda veya damarı yetmezliğe girenlerde gelişiyor. Kalça ekleminin baş kısmı yumuşuyor. Yumuşadığında hastayı orada ilk gören doktorun yürütmeyi durdurması lazım. Neyle yürüyecek? Koltuk değneğiyle yürümesi lazım ki o başın ezilmesini, çökmesini engellemiş olalım. Eğer üstüne yük binmezse o baş çökmüyor. O arada ne yapılacak? İşte kök hücre, eksozom, matriksi koyacaksın oraya. Onu iyileştirmeye çalışacaksınız. Yani biraz ileri evrede yakalamışsanız işte kıkırdaktan kök hücre alıp, sinovyadan kök hücre alıp daha başarılı sonuçlar elde edilebilir. Protezi hiç götürmemek için bu dikkati lütfen doktor arkadaşlarımız kendilerinde öngörsünler, sağlasınlar. Hastaya bu hizmeti de versinler. Ama protez safhasına evre 4 gelmiş bir hasta diz gibi değil. Evre 4 ise hastalarımız başka bir engeli de yoksa protez olsunlar. Çünkü kalça protezleri 25-30 yıl gidebiliyor. Evet. Evet. Peki şimdi hemen bel ağrısına da geçmek istiyorum. Tabii, Çünkü buyurun. o da çok yaygın. Artık gençlerde de görülüyor. Şimdi Evet. bu çektiğiniz bel ağrıları mutlaka ameliyatlık mı? Ve aslında en temel soru, çekilen bel ağrısı kalıcı bir hasara yol açar mı? Çekilen bel ağrısı eğer dikkat edilmezse, iş büyürse, çünkü ileriki yıllarda o disk gelişe yavaş yavaş suyunu kaybediyor ve daha sertleşiyor. Baştan yumuşak idi, parmağın parmağa dokunması gibi dostça geçiniyorlardı aslında. Baştan çıkışın bir ağrılı dönemi var ama öyle hemen taş gibi vurup da felç eden bir şey değil. Ama zamanla suyunu kaybettiği için sertleşiyor ve sinirde hasara yol açabiliyor. Düşük ayak gelişebilir orada. Genelde yan kanal fıtıkları oluyor. Yan kanal fıtıkları idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma falan yapmaz. Ana kanal fıtıkları yapar. O yüzden de mutlaka erken dönemde tedavilerini yaptırmalılar. Mesela bize 24 yaşında bir kardeşimiz geldi. 1,96 boy maşallah. Yani bel fıtıkları 4 tane var. O yaşta daha 24 yaşında ve 5 yıldır çekiyor ama tedavi olamamış. Ona el birliği yapmasını, işte kök hücresini yaptık, eksozomunu yaptık, işte proloterapi, nöroproloterapi, manuel terapilerini yaptık ve şimdi işte yavaş yavaş 3-4 ay sonra MR'ını çektireceğiz, göreceğiz ki düzelmeyi. Çünkü hastanın desteğini almak çok önemli. Yap radyo frekansı, gönder hastayı, sonra fıtık devam ediyor. Veya yap manuel terapiyi, gönder hastayı, fıtık devam ediyor, küçülmüyor. Hasta katkısı, hasta ile el birliği olmazsa bu çok zor. O yaşta ameliyatı hiç istemiyoruz. Çünkü ileriki yaşlarda fıtık tekrarlarsa bu çocuk platine gidecek. Şimdi hocam az önce bahsettiğimiz diz ağrılarındaki tedavi yöntemleri de çok gelişti. Kombine yöntemler var. Bununla birlikte bel ağrısında da Evet. öyle değil mi? Her bel fıtığı ameliyatlık mı? Yok değil. Değil. Peki Zaten niye bu kadar çok ameliyat ediliyor bel fıtıkları? işte o soru kongrede yine soruldu. Neden bu kadar ameliyat ediliyor? Maalesef cerraha çok gidiyor hastalar. Cerrahın Nereye da gitmemiz lazım belimiz ağrıyorsa? şöyle, önce fizik tedavinin belle çok uğraşan doktorlarına gitsinler. Çünkü ameliyatı biz görgü olarak, gelenek olarak da ameliyatsız başarıyı çok gördüğümüz için burada çok cesuruz. Ve bilimsel cesurluk bu. Tecrübesel cesurlukta katılınca başarı çok ciddi artıyor. Ama cerraha gittiğinde cerrah arkadaş yani o ameliyatla tedaviye alışmış. Ameliyat düşünmüyorsa bir ağrı kesici yazıyor. Bunu bir hafta kullan, 15 gün kullan, geçmezse gel mecbur ameliyat yapacağız şeklinde ifadeler çok duyuyoruz. O yüzden de öncelikle konservatif yani ameliyatsız tedavi eden ve fizik tedavi uzmanlarının bu konuda gelişmiş olanlarını bulurlarsa daha başarılı sonuçlar elde ederler. Peki ameliyat olmadan önce sorum şu olsun ekran başındaki sevgili seyircilerimiz için de. Denenmesi gereken, uygulanması gereken tedavi yöntemleri neler? Yani şu anda bizi izleyen bel ağrısı çeken hastalara önerileriniz ne olur? Tek yöntem hiç önermiyorum. Bugün en çok yapılan şey manuel terapi şeklinde ama manuel terapi her hastada yetmiyor maalesef veya ağrıyı kesiyor, fıtığın tamamen düzelmesi yönünde yetersiz kalabiliyor. O yüzden manuel terapiyle başlamak, proloterapi yanına eklemek, nöral terapi, nöroproloterapilerini yapmak hastanın
kök hücre yapmak. Çünkü kirişleri güçlü tutacaksınız ki çökmeyi engelleyelim. Yani binanın depreme dayanıklılığını sağlamış oluyorsunuz. Egzozom kök hücrelerinin daha iyi çalışmasını sağlayan sinyal faktörleri, onları da koymak. Osteopatik manuel terapilerini yapmak, bu hastaların gerekirse kuru iğne yapmak, pit tedavisi yapmak, nöral terapisini yapmak, gerekirse çok az kısmında bazılarında radyofrekans yapmak, bu kadar sürümden radyofrekans doğru değil veya bu kadar sürümden lazer doğru değil. Ozon lizis bu kadar disk içine girmek doğru değil. Enfeksiyon riskini artırabilirsiniz veya içeride lizis dediğimiz yıkım yapıyorsunuz bir açıdan da suyu tutamaz hale getiriyorsunuz filan. Ama ameliyat her zaman en son seçenek değil. Bazen ilk seçeneğimiz oluyor. O hasta geldiğinde ilk seçenek sizde ameliyat diyebiliyoruz. Şimdi yine Yeşim Hanım programımıza katılmış, diyor ki ameliyat olan kişilerde bile yıllar sonra fıtığın tekrar ettiğini görüyoruz diyor. Komşum da bunu yaşıyor. O zaman ameliyat kesim çözüm Değil. diyenlere buradan cevabınız ne olur demiş. Ameliyat kesin çözüm değil. Diğer tedaviler de kesin çözüm değil. Fıtığın tekrarlamasını şu an engelleyen hiçbir yöntem yok. Ama endoskopik yapın, ama cerrahi yapın, ama radyofrekans, ama manuel terapi yapın. Kesin bundan sonra hayatınız boyunca fıtık olmayacaksınız garantisini veren hiçbir yöntem yok. Peki boyun fıtığında da mı böyle hocam? Boyun fıtığında da böyle. Yani hem bel fıtığında hem boyun fıtığında ameliyatsız tedavi yöntemlerini kombine Tabii. bir şekilde uyguladığınızda hastanın yüzü gülüyor. Kesinlikle. Peki size şunu Tabii. soracağım. Mesela bir doktora gitmiş, bir tedavi yöntemini uygulamış ve sonuç almayan kişiler de şunu söylüyor. Ya ben denedim, olmadı. Şimdi burada birkaç faktör var. Bir, bu yöntemi uygulayan şahıs doğru uygulayamamış olabilir. Çünkü her uygulayan doğru uygulayamıyor, net uygulayamıyor. İkinci bir şey şu, o yöntem, tek yöntem, mesela radyofrekans. 100 hastaya yaptınız, 100'ünde başarılı olmuyor. Yani doğru hastaya uygulanmamış olabilir. Evet, ortalama tecrübe bu ki %60-65'inde başarılı olabiliyor. O da bir süre ağrısını kesebiliyor. Sonra tekrar ağrıları çıkabilir hastaların. O yüzden tek yöntemin hani ben bundan olmadım, başkasını deneyim değil de orada kombinasyonu baştan yapmak çok daha başarı sağlıyor hakikaten. Bakın radyofrekans biz de yapabiliyoruz ama 1/1000 ihtiyaç duyuyoruz radyofrekansa. Diğer dışarıdan yaptığımız risksiz yöntemler ağrısını radyofrekanstan daha yüksek oranda kesebiliyor cidden. Peki fıtıkta en önemli etken patlamış olması mı? Hayır. Patlamış fıtık çok mu tehlikeli? Yok, tehlikeli değil. Patlamış fıtık, hatta şu var, genişlemeli fıtık olacağını patlamış olsun istiyoruz. Çünkü patlamış fıtık çok kısa sürede ağrıyı da kesiyorsunuz ve küçülmesi genişlemeli fıtıktan daha hızlı oluyor. Çok bariz bu. Biz artık genişlemeli fıtık biraz fibromiyaljiye benzetiyoruz. Genişlemeli fıtığı tedavi etmek patlamış fıtıktan daha zor durumda. O Mesela yüzden bir seyircimiz Emine Hanım hocam demişler ki patlamış fıtığım var, mutlaka ameliyat olmalısın. yok. Ya 4 bulgu gelişmedikçe zaten ameliyat önermiyoruz. O neydi? Düşük ayak, apış arasında hissizlik, uyuşma veya idrar kaçırma, büyük abdest kaçırma. Bunun dışında acil ameliyat önermiyoruz. Ağrı nedeniyle ameliyat hiç önermiyoruz. Çünkü ağrıyı biz geldiği gün hemen kesiyoruz. %99 bu böyle. Siz bazı patlamış fıtıklarda ameliyatı yapsanız bile ağrı kesilmeyebiliyor. O yüzden yani önce selim yöntemler, sonra basamak şeklinde agresif yöntemler. Bir de burada nokta atışını açıklayayım. Nokta atışı çok ayyuka çıkarıldı şimdi. Nokta atışının fıtığı tedavi etme özelliği yok. Enflamasyon azaltır, ağrıyı azaltmayı, radyofrekans gibi, manuel terapi gibi, proloterapi gibi ağrıyı azaltmayı hedefleyen bir şey. Fıtığı küçültmüyor. Evet. Ya bu kadar abartmanın bir alemi yok gerçekten. Ama maalesef böyle. Ne diyelim Nurhan? Ya bu sosyal medyada hayatımıza girdiğinden beri yanlış, gerçekten asları olmayan çok çeşitli sağlık bilgileri dönüyor. Tabii. Mesela geçenlerde sosyal medyada bir yerde gördüm. İşte bele balık bağlayanlar mı dersiniz, farklı tedavi yöntemleri, ayak çektirenler mi dersiniz? Tabii. Bunlar aslında ne kadar tehlikeli değil mi? Onlar çok tehlikeli. Onlarla ilgili çok komplikasyonlar geliyor. Bana da rastlıyor. Başka arkadaşlarımıza da rastlıyormuş. Biz kongrelerde konuşuyoruz. Yani işin cahillerine lütfen hani yaptırmayın. Sonra başınıza
iş açarsınız, Evet. bela alırsınız. Bir de nokta atışını yine sosyal medyada çok görüyorum. Ya menisküse bile, diz kireçlenmesine bile nokta atışı yapıyoruz diye yani abartılı reklamlar yapmayalım arkadaşlar lütfen. Yani oraya koysanız bile siz ultrasonla biz de yapıyoruz ama ben hiç nokta atışı yapıyorum diye abartmıyorum. Doğru değil böyle Şimdi şeyler. uzmanından nokta atışı bir bilgi alalım. Hocam bize ne yaparsanız bel fıtığı olma riskinizi arttırırsınız sorusunun cevabını kısa bir aradan sonra yanıtlasın lütfen. Tamam. Sen istersen Sen istersen Biraz koruyucu hekimlik bilgisi de alalım. Kıymetli hocam ne yaparsak bel fıtığı olma riskimizi arttırırız. Kilo çok alırsak genişlemeli fıtık olma riskimizi %90 üzerinde arttırırız. Bir. İki, yanlış eğilerek bir şey kaldırırsak, ev işlerini eğilerek çok yaparsak, sürekli ağrıyı zaten veya ağırlığı hissettiğimiz için patlamış fıtık riskimizi böyle artırırız. Bunlara dikkat edelim. Aynen, dikkat Hocam edelim. çok teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim. Doçent Doktor Ahmet İnanır, hep ne diyorum kendisine, Türkiye'yi ağrılardan kurtaran Çok teşekkür doktor. ederim. Sorularınızı eminim yayından sonra da cevaplayacaktır. Çok İnşallah. soru var çünkü hocam. Instagram'dan yazsınlar, Peki. sonuçlarını da atsınlar ama oradan hep Harikasınız. cevaplıyoruz inşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Doçent ederim. Doktor Ahmet İnanır'a sosyal medyadan ulaşıp sorularınızı sormaya devam edin canlarım. Sağlıklı ve güzel günler diliyorum. Hepinizi tek tek öpüyorum. Görüşmek üzere. Teşekkürler Ben hocam. teşekkür ederim.